Herkese merhabalar. Üçüncü seviye tanıtım videosuna hoş geldiniz. Sizlere üçüncü seviyede ne tür egzersizler var, hangi başlıklar var, bunlar hakkında kısaca bilgi vereceğim. Tabii üçüncü seviyede hangi egzersizlerle seviyemizi hangi aşamaya getireceğiz? Bunlar hakkında da bilgi sahibi olacağız. Ama bunlardan bahsetmeden önce kısaca birinci seviye ve ikinci seviye hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü her seviyenin altında bu şekilde tanıtım videosu olmasına rağmen belki izlemeyenler vardır. Direkt üçüncü seviyeye gelmiş olan kişiler vardır. Bundan dolayı zamanınızı alacağım ama bu açıklamayı yapmak istiyorum. Şimdi birinci seviyeye başladığımızda bu sistem, bu eğitim sistemi tamamen egzersizlerle oluşan bir sistem ve tamamen teknik olarak ilerliyoruz. Birinci seviyeye başladığımız an ut nasıl tutulur la başlayıp işte mızrabın nasıl tutulması ve mızrabın ilk vuruş şekli ve daha sonra mızrabı işte ikinci telde defalarca vurmamız ve bunları pekiştiren, bunları izleyen mızrap egzersizleriyle sağ elimizi belli bir seviyeye getirdikten sonra sol ele geçmemizle devam ediyor birinci seviye. Sol ele geçtiğimizde de perdesiz bir enstrümana sahip olduğumuz için bizim sol el parmaklarımıza perde görevi yüklememiz büyük önem arz ediyor ve dolayısıyla bizim hem sol elimizin doğru konumu ve parmaklarımızın da doğru aralıklarının gelişmesi açısından bu egzersizleri bol bol yaparak udu tanımaya başlıyoruz. Uda hakim olmaya başlıyoruz. Ve ikinci seviyeye hazır hale geliyoruz. İkinci seviyeye geldikten sonra ikinci seviyede 4 başlık oluyor. Bu başlıklar mızrap çalışmaları. Tabii ki burada daha farklı mızrap çalışmaları oluyor. İşte parmak güçlendirme ve senkronizasyon çalışmaları. Burada daha farklı işte bizim parmaklarımızın bilhassa 3. ve 4. parmaklarımızın, zayıf olan parmaklarımızın güçlendirilmesi adına birçok egzersizler yapıyoruz. Ve bunları daha çok işte sağ elle koordine çalışarak bunların senkronizasyonunu geliştiriyoruz. Daha sonraki başlıkta pozisyon ve glissando egzersizleri var. Burada işte glissandonun, vibratonun lezzetine erişiyoruz ve daha sonra ilerideki bu sınırsız dünyaya adım atıyoruz. Orayı keşfetmeye hazırlanıyoruz ve pozisyon egzersizleriyle parmağımızı attığımız anda doğru sesleri bulmaya başlıyoruz. Birçok egzersiz yine burada olacak.
En son başlıkta da melodik egzersizler olacak ikinci seviyede. Bu melodik egzersizlerde de mızrap çalışmaları, parmak güçlendirme, senkronizasyon çalışmaları ve pozisyon ve glissando çalışmalarının hepsini kapsayan melodik egzersizler olacak ve bunları sizlere göstereceğim ve bunlarla keyifli bir şekilde ut seviyenizi geliştireceksiniz. Belli bir seviyeye çıkaracaksınız. Gelişirken de keyifli bir şekilde bu egzersizleri yaparak keyif alacağız. İkinci seviyeyi tamamladıktan sonra üçüncü seviyeye gelmiş olacağız. Ve şu an zaten üçüncü seviyede sizleri bu videoyla karşılıyorum. Şimdi burada aslında en başta söylemek istediğim bir şey var. Üçüncü seviyede sizlere notaların isimlerini söyleyeceğim. Yani notalarla anlatacağım ama aynı zamanda hissetmekten de bahsedeceğim. İkinci seviyenin altında, ikinci seviye tanıtım videosunda neden birinci seviyede ve ikinci seviyede notasız, yani notalardan niye bahsetmediğimi uzunca anlattım. Merak ediyorsanız bu videoda bunu bulabilir ve dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Ama kısaca bahsetmek gerekirse notaları, makamları ya da usulleri ya da başka hiçbir şeyi düşünmememiz gerekiyor. İlk başlarda özellikle birinci seviyede ve ikinci seviyede tamamen UD'a odaklanmamız gerekiyor. UD'a hakim olmamız gerekiyor. UD'a hakim olmaya yönelik egzersizler çalışmamız gerekiyor. Kafamızı başka şeylerle, notayla, ıvırla, zıvırla, makamla falan meşgul etmememiz gerekiyor. Zaten önemli olan biz UD'u öğrenmemiz, UD'u belli bir aşamaya getirmemiz. UD'u belli bir aşamaya getirdikten sonra bu makammış, notaymış, usulmüş, bunlar zaten çok kolay şeyler. Bunlar hemen zaten öğrenilecek şeyler. Ama ud öyle değil. Ud senelerce, aylarca gelişecek bir enstrüman ve zor bir enstrüman. Dolayısıyla birinci ve ikinci seviyede nota ve başka herhangi bir şey ben hiçbir zaman söylemedim. Tamamen hissetmeye yönelik, müziği anlamaya yönelik, müziği dinlemeye yönelik, sesi dinlemeye yönelik ilerledim. Ama üçüncü seviyede bununla beraber notaları da söyleyeceğim. Şimdi üçüncü seviye 4 başlıktan oluşacak. Birinci başlığımız mızrap çalışmaları ile beraber biraz daha zor mızrap çalışmaları, tabii birinci seviye tabii konuşmaya gerek yok şu an, ama ikinci seviyeye göre biraz daha zor mızrap çalışmaları, biraz daha teknik mızrap çalışmaları ve bu mızrap çalışmalarının yanında parmak güçlendirme ve senkronizasyon çalışmalarından biraz daha böyle teknik düzeydeki çalışmalar olacak. Pozisyon ve glissando çalışmalarındaki bu bazı çalışmalar olacak. Onların teknik olarak üst düzey bazı çalışmalar olacak. Yani aslında mızrapla beraber tabii ki mızrap kullanacağımız bazı mızraplar, 3. seviyede kullanacağımız bazı mızraplar olacak ama bu sanki birinci başlıkta, 3. seviyenin birinci başlığında sanki bir böyle ikinci seviyeyi kısaca bir böyle bir geçeceğiz gibi bir şey düşünebiliriz mesela birkaç şeyle, egzersizde. Daha sonra ikinci bölüme geldiğimizde o mükemmel, o çok keyifli süslemeye geleceğiz, çarpmaya geleceğiz ve üçüncü seviyenin aslında ana yapısını oluşturan %80'ini belki de oluşturan bölüme geleceğiz ve çarpma bölümü. Burada size çarpmayı başından sonuna, A'dan Z'ye çarpmayı anlatacağım. Bir sürü video var. Bu videolar yavaştan başlıyor. Çalışma yani çarpmayı tam olarak anlamamıza anlayacağımız şekilde yavaş yavaş başlayıp kademe kademe hızlanarak bir oya gibi işleyerek, böyle zincir gibi hepsi birbirine bağlantılı, size çalıştığınız sürece, yani bilinçli çalıştığınız sürece, benim dediklerimi yaptığınız sürece öğrenememeniz için hiçbir sebep yok. Çarpmayı A'dan Z'ye her şekilde anlatacağım ve öğreteceğim. Hiç endişeniz olmasın. Çarpma
biraz sizi uğraştırabilir. Hemen pes etmemenizi öneriyorum. Üstüne gidin. Ve kesinlikle videolardaki önerileri dikkate alın. E, Bunları çalışırken tamamen metronomla çalışmanız ilk başta bilhassa çok önemli ve dolayısıyla metronom eşliğinde çarpmaları kademe kademe oya gibi işleyeceğiz. Daha sonra üçüncü bölüme geldiğimizde burada e, çarpmanın yani üst düzey çarpma ve melodik egzersizler, yani çarpmalı melodik egzersizler e, olacak bu bölümde. Yani bu bölümün adını şöyle söyleyebilirim size. E, teknik üst düzey teknik çarpma egzersizleri ve melodik çarpma egzersizleri diyebiliriz. Burada ben çarpma bölümünde, ikinci bölümde sizlere çarpmayı en başından alıp belli bir seviyeye getirip öğrettikten sonra bu bölümde çarpmayı geliştirici daha üst düzey teknik çarpma egzersizleri göstereceğim. Ayrıca ondan sonra da bunları belli bir melodinin içinde harmanlayarak daha keyifli bir halde çarpma egzersizleri, melodik çarpma egzersizleriyle çalışacağız. Bu bölümde bu şekilde egzersizler olacak ve iyice pekiştirecek bizim çarpma tekniğimizi. Tabi bunun yanında çarpmayla beraber daha önceki öğrendiğimiz glissandolar, vibratolar, legatolar, bunun gibi birçok teknik beraber daha da gelişecek. Son bölüme geldiğimizde son bölümde motifler ve cümleler diye bir bölüm koymak istedim. Bu motifler ve cümleler bölümünde de küçük küçük böyle taksim örnekleri diyebiliriz onlara. Küçük küçük motifler, küçük küçük cümle yapıları. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela bu bir motif, cümle. Bir daha yapayım bakın. Bunu mesela bu dördüncü bölümdeki, dördüncü başlıktaki motifler ve cümleler bölümünde böyle motifler olacak, cümleler olacak. Yaptığım gibi birçok keyifli cümleler, motifler. Bunları işte yavaş yavaş nasıl yapıldığı konusunda sizlere videoda anlatmaya çalışacağım ve siz de bölüm bölüm yapmaya çalışacaksınız. Çünkü artık bunları yapabilecek teknik donanıma sahip hale geldiniz ve bunları yaptıktan sonra da zaten bir tavır oluşmaya başlayacak, bir tarz oluşmaya başlayacak, siz bir yola gireceksiniz artık. Yani nasıl söylesem, bu egzersizlerle, bu çalışmalarla hoca öğrenci ilişkisi ya da meşk sistemi dediğimiz sistemle aslında benim öğretiş tarzımı, benim çalış tarzımı bir tavır olarak sizde oluşmasıyla bu motiflerle beraber bu belli bir kıvama geldikten sonra kendi yolunuzu artık ilerlerseniz çizme aşamasına geleceksiniz. Ya da bu tavırla benim gibi çalma ya da bana yakın benim sistemimle öğrendiğinizin işte çok belirgin bir hale gelmesiyle, mesela ben sizi dinlediğimde ileride ya da başka birisi dinlediğinde diyeceğiz ki hani ben sizi tanımıyorum ama bu benim sistemimle öğrenmiş. Bunu diyebileceğim mesela. Dolayısıyla bu motifleri yapmakla daha da çok siz şey hale geleceksiniz. Tavrınız daha da çok bana benzemeye başlayacak. Ve daha sonra kendi yolunuzu bulabileceksiniz ya da bulamayacaksınız çalışmazsanız. Bu şekilde ilerleyecek.
Dolayısıyla bu motifler ve cümleler sizlere taksim örnekleri, işte hangi eserlerin içindeki bölümlerde bunları uygulayabileceksiniz. Ya da bir eserde işte belli bir nota yapısında ben ne yapıyorum onu sizlere göstereceğim. Bunun gibi birçok motif, cümle yapısı görebileceksiniz. Dolayısıyla üçüncü seviyeyi bitirdikten sonra aslında birçok birçok şeyi yapabiliyor olacaksınız. Ama eğitim süreciniz, öğrenme süreciniz, yani daha doğrusu eğitim değil ama öğrenme süreciniz hiçbir zaman bitmeyecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman öğrenmeye devam edeceksiniz. Her zaman gelişmeye devam edeceksiniz. Hiçbir zaman demlenmeyen bir çay gibi olacaksınız ya da hiçbir zaman büyümesi bitmeyen bir ağaç gibi olacaksınız çalışırsanız. Sürekli büyüyeceksiniz, sürekli gelişeceksiniz, sürekli yeni şeyler öğreneceksiniz, yeni teknikler yapacaksınız. Çünkü burada sınırsız bir dünya var. Perdesiz olmasından dolayı birçok tekniği, birçok tarzı, kendinizin benimsediği tarzı, sizi yansıtan müziği, duygularınızı en iyi şekilde aktarabileceğiniz bu enstrümanı çok iyi bir şekilde icra edebilir bir düzeye geleceksiniz. Size müzik hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım bu eğitim sistemi UT öğrenim hayatınızda, UT eğitimi hayatınızda aşamasında sizlere çok verimli bir yol gösterici olmuştur. Tekrar daha önce de söylediğim gibi tekrar söylemek istiyorum. Bütün her şeyi siz yaptınız. Ben sadece size hangi egzersizi, neyi, ne zaman ve nasıl yapmanız gerektiği konusunda bilgi verdim. Aslında tüm olay bu. Yani bunu unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ben size sadece hangi egzersizi, ne zaman ve nasıl yapacağınız konusunda bilgi veriyorum. Gerisi sizin. Yani gerisi sizin yapacağınız bir iş. Siz çalışacaksınız, siz yapacaksınız. Ve ben size tamam bu olmuş, şimdi bu. Tamam o da oldu, şimdi bu gibi bilgiler vereceğim. Size UT eğitim hayatınızda tekrar başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.